İnanılmaz derecede ürkütücü olan, Hereditary, ayrıntılı olarak anlatmamanız gereken filmlerden biri, çünkü anlatırsanız sadece sürprizleri mahvetmekle kalmaz, aynı zamanda dinleyicinin filmi görüp görmediğinizi veya hayal edip etmediğinizi merak etmesine neden olur. Film ilk 90 dakikası boyunca bir korku zonklamasını sürdürüyor ve son 30 dakikası en iyi şekilde raydan çıkıyor. Yazar, yönetmen Ari Aster hikayeyi öyle bir kurguluyor ki, gördüğünüz tekinsiz olayların gerçek mi yoksa hem İncil'deki uğursuzlukla hem de çeşitli akıl hastalıklarına genetik yatkınlıkla lanetlenmiş bir klan olan Graham ailesinin hayal ürünü mü olduğundan emin olmanız zorlaşıyor. Toni Collette de, bir yandan annesinin ölümüyle başa çıkmaya çalışırken bir yandan da kendi ailesinin hayatını ve Annie'nin içsel durumunu tasvir ediyor gibi görünen dioramalardan oluşan bir sergiyi bitirmeye çalışan bir sanatçı ve anne olan Annie Graham rolünde. Alex Wolff, Annie'nin en büyük çocuğu, hayatın içinde sürüklenen hüzünlü gözlü bir esrarkeş olan Peter rolünde. Millie Shapiro, Peter'ın küçük kız kardeşi, bir heykelin ölü bakışlarına sahip 13 yaşındaki rahatsız Charlie'yi canlandırıyor. Gabriel Byrne, Annie'nin sadece ailesinin mutlu olmasını isteyen ve barışmak için mücadele eden soğukkanlı, iyi kalpli kocası Steve'i canlandırıyor. Herkes, sevimli olmaktan başka bir özelliği olmadığını öğrendiğimiz aile reisinin ölümünün şokunu yaşamaktadır. Aile, duygularını açıkça göstermekten ve içlerini birbirlerine açabilecek her şeyden rahatsızdır. Annie kocasına sinemaya gideceğini söyler ama aslında bir kilisenin bodrumunda toplanan yas yönetimi çemberine katılmaktadır. Peter marihuana ile kendini uyuşturur. Charlie küçük bir deftere saplantılı bir şekilde çizimler yapar ve belki de sana anlatmak üzere olduğum şeyleri anlatmamalıyım. Belki de hikayeyi kendi başınıza deneyimlemeniz daha iyi olur. Hereditary, beni içine çektikçe, sinemaya adım atmadan önce film hakkında pek bir şey bilmediğim için daha da minnettar oldum. Filmin tek kelimelik ismiyle olay örgüsünün nasıl bir ilişkisi olduğu da dahil olmak üzere. Son derece sinema okuryazarı olan, Hereditary, korku türünün hem içinde hem de dışında çok çeşitli klasik kaynaklardan esinlenmiş görünüyor. Rosemary's Baby, The Exorcist, The Amityville Horror ve The Texas Chainsaw Massacre'ın yanı sıra The Grudge ve The Eye gibi Asya korku mihenk taşları da filmde öne çıkıyor. Ancak film, Mikeley ve John Cassavetes güçlü iradeye sahip ancak derin hasar görmüş insanları yakın bir yere yerleştiren ve öfkelerinin üzerine oturarak zar zor gizledikleri işkencelere maruz kalmalarını seyreden, sonunda da kan dökme ve gerçeküstücülük kadar yoğun duygusal şiddet gösterilerinde bulunan yoğun aile psikodramlarına da çok şey borçludur. Film boyunca ailenin başına ağza alınmayacak şeyler gelir. Yaşadıkları her yeni travma, kontrolcü cephelerini biraz daha kırıyor, bir bütün olarak ailedeki duygusal çatlakları ortaya çıkarıyor ve belki de bizi çevreleyen sosyal kurumların ve dil, bilim ve edebiyatın karmaşık uygulamalarının ölüm korkusunu ve rastgele talihsizlikleri engellemek için özenle hazırlanmış araçlar olup olmadığını merak etmenize neden oluyor. Tuhaflık, gerçeküstücülük ve kabus gösterisinin düzenli patlamaları, gerçekçi bir filmde aile tartışmalarının ve çöküşlerinin meydana gelebileceği alanlarda yaşıyor. Ebeveynler ve çocuklar birbirleriyle düşünceli bireylerin diliyle konuşuyorlar, ancak çok geçmeden pasif-agresif kazıları, bahaneleri ve saptırmaları, endişe ifadeleri olarak gizlenmiş bıçak kıvrımlarını nasıl fark edeceğinizi öğreniyorsunuz. Kanlı, tuhaf ya da sadece rahatsız edici bir şey olduğunda, bu, karakterlerin gerçekten ele almayı reddettiği şeye bir yanıt gibi görünüyor. Parçalanmış, yanmış ve sakatlanmış et görüntüleri, yansımaların ve ışık huzmelerinin yarattığı tekinsiz davranışlar ve kafanızın içinde gerçekleşiyormuş gibi görünen ses efektleri var. Bu filmde şok edici bir fiziksel şiddet var ama sonuçta daha sonra konuştuğunuzda yanlış hatırlayabileceğiniz kadar değil. Yine de biri bana, Hereditary'nin ne kadar şiddetli olduğunu sorsa, şimdiye kadar izlediğim en şiddetli filmlerden biri olduğunu söylerim. Çünkü Graham'lara hayatın ve birbirlerinin verdiği duygusal hasar o kadar derin ki, her şey felaketin kıyısında duruyor ve küçük şoklar o kadar etkili ki, film sonunda uçuruma yuvarlandığında ne olacağını görmek istemiyorsunuz. Ama aynı zamanda istiyorsunuz, korku budur. Aster ve oyuncular bu rahatsız insanları önemsemenizi ve birbirlerine, kendilerine ve yabancılara neler yapabileceklerinden korkmanızı sağlıyor. Korkunç bir şey kaçınılmaz olarak gerçekleştiğinde, şokun yanı sıra üzüntü de hissediyorsunuz çünkü artık Graham'lar için büyükannenin ölümünün onları sürüklediği üzüntü çukurundan çıkmak ve nihayet görmezden geldikleri ya da örtbas ettikleri geçmiş travmalarla yüzleşmek daha da zor olacak.
Aster her an korkunç bir şey olabileceğini ima edip duruyor, herhangi bir nedenle kullanılan her sivri cismin nasıl kendi uğursuz yakın çekimine sahip olduğuna dikkat edin, ancak korkunç bir şey olduğunda, genellikle öngördüğünüzden çok daha kötü oluyor. Sadece olayların kendileri nedeniyle değil, Hereditary, bireylerin travmayla nasıl başa çıktıklarına gerçek dünyada gereken önemi veren nadir bir korku filmi olduğu için. Graham'ları felç geçirecek kadar depresif bir halde yataklarında yatarken görüyoruz. Birbirlerini ısırıp hırpaladıklarını, içlerine kapandıklarını, kendilerine ve başkalarına zarar verdiklerini görüyoruz. Bu filmde beni gözyaşlarına boğan sahneler var çünkü insanlar birbirleriyle ne kadar acımasızca konuşuyorlar, doğru oldukları kadar önemsiz ve çıkarcı olan son derece incitici şeyler söylüyorlar, asla geri alınamayacak hasarlar veriyorlar. Çünkü o kadar acı çekiyorlar ki başka birinin daha da kötü acı çektiğini görmeye ihtiyaçları var. Korkutma sanatına bu kadar adanmış bir korku filminin, gündeme getirdiği daha geniş meselelerle gerçekten ilgileniyor gibi görünmesi pek sık rastlanan bir durum değil ama, Hereditary, böyle bir film. Aster'ın filmi zaman zaman rasyonalitenin kendisine saldırıyor, dünyada yaşamak için binlerce yıldır geliştirdiğimiz düşünce yapılarını ve dili kazıyor, tırmalıyor ve yırtıyor gibi görünüyor, nihai amacı bizi zamanda geriye götürerek yağmur yağmaya başladığında gökyüzüne bakan ve kabilenin tanrıları kızdırmak için ne yaptığını merak eden batıl inançlı mağara aklıyla yeniden bağlantı kurmamızı sağlamak. Filmin son perdesi, izlediğiniz her şeyin doğrulanabilir gerçekliği konusunda soru işaretleri yaratıyor ama senaryonun açıklanamaz fikrine verdiği önem düşünüldüğünde bu uygun görünüyor. Aster, görüntü yönetmeni Paweł Pogorzelski, kamera ve ışık ekibi ve tüm ses departmanı, daha önce hiç yaşamadığınızı söyleyebileceğiniz kadar özel bir şekilde hayal edilmiş ürpertici anlar buldukları için özel bir takdiri hak ediyorlar. Bir film sırasında görüş alanımın ötesinde uğursuz bir şeyin gizlenmediğinden emin olmak için omzumun üzerinden bakmayalı uzun zaman olmuştu ama bu film bana bunu yaptırdı.